Bir gün eşyalarını toparlarken bir kağıt buldum. Orada mektuba benzer. Kendi hayatını yazma ideali vardı, hayali vardı. Ve burada yazmış. Okudukça tabii ben duygulandım. Betül Eroğlu, 1975 doğumlu, 43 yaşında, 3 çocuk annesiyim. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Anadolu Lisesi'nde tarih öğretmeniyim. Ülkemdeki hukuksuzluklarla hayatım 28 Ağustos sabahı 6 yaşındaki kızımın sözleriyle bir anda alt üst oldu. "Anne, bu gece rüya gördüm. Polisler seni almaya geldi," dedi. Kahvaltı boğazımıza düğümlendi. 29 Ağustos sabahı sabah tam 7'de kapımız çalındı. 4 erkek bir bayan polis evimi aramak istediklerini söylediler. Sebep ne diye sorduğumda sendika üyesi olmamı gerekçe gösterdiler. Doğrudan polis merkezine götürdüler, ifademi aldılar. Sürekli benden arkadaşlarımın isimlerini vermemi yoksa beni tutuklayacaklarını tehdidini savurdular. Ben isim vermeyip bazı şeyleri net konuşunca polis sinirlendi ve seni tutuklatacağım dedi. Hakim karşısına çıkarıldım. Sorgulandım. Aynı şekilde isim vermem için ısrar edildi. Oğluna oyuncak silah bile almayan ben, silahlı terör örgütü üyesi suçuyla hapsedildim. Çok pis, çok ağır kokulu, yataklar idrarlı, iğrenç bir ortamdı. Beni attıkları koğuşta 20 kadın vardı. Aynı iddia ile getirilmişlerdi. Herkes şaşkın. 50-55 yaşında teyzeler, öğretmen, akademisyen, eczacı, ev hanımı, tuhafiyeci bir sürü kadın. 25 gün ailem ile haberleşmeme izin vermediler. Yaz günü sadece günlük 4 saat su akıyor ve çeşme suyu içilmiyor dediler. Şartlar çok ağırdı. Üstelik gardiyanlar gelip sürekli hakaret ediyordu. Aile görüşleri 2 ay sonra yapılıyordu. 6 yaşındaki minik kızımı 2 ay hiç göremedim. 245 gün boyunca zorlu hapis süreci sonrası avukatımın 3 çocuğumun psikolojileri bozulduğu üzerinde çok durması ile ikinci ağır ceza tahliyeme izin verdi. Artık ülkemiz bize dar geldi. Meriç bize çare oldu. 2 hafta Atina'da ikamet ettik. Sonrası Almanya'ya gelerek iltica ettik. Dedim bizim için anneniz bir şeyi taçlandırmış oldu. Bizim en mutlu günümüz. Hani Efendimizin dediği gibi kalp hüzünleniyor ama ideal bir muhacir olarak vefat etti. Almanya Fulda'dan herkese merhaba. Bugün tutunanlarda uzman psikolojik danışman, evlilik ve aile danışmanı, aynı zamanda öğretim görevlisi İsmail Erol hocamla beraberiz. Hocam merhaba. Merhaba Ahmet Bey, hoş geldiniz. Hocam göçü, buralara geldiğinizde buralarda vermiş olduğunuz o tutunma mücadelesini, neler yaptığınızı konuşacağız ama öncelikle sizi bir tanımak istiyoruz. İsmail Erol'u kimdir? 3 çocuklu, işçi emeklisi bir babanın oğluyum. En büyük çocuğuyum. Bir Anadolu kasabası, bir Ege kasabasında dünyaya geldim. Babam işçi olarak çalışıyordu, şoför olarak çalışıyordu. Aynı zamanda da tarla, bağ bahçe işlerimiz oluyordu zaman zaman. Bir dükkanımız vardı. Babam bizim için çok çaba sarf etti okumamız için. İlkokul, ortaokul, liseyi memleketim Kütahya'da okudum. Okuldan gelirdik. Okuldan gelir gelmez çantayı bir tarafa, önlüğü bir tarafa fırlatıp hemen sokağa çıkardık. Ya futbol ya da işte başka oyunlar oynardık. O zaman köy ekmekleri, köy ekmeği annem yapardı. Üzerine ıslatıp biraz şeker ya da salça onu yer. Hadi tekrar buluşurduk. Bizde kural şuydu. Akşam ezanı Allahu Ekber dediğinde evde olurduk. Babam namazını kılar gelir. Ondan sonra sofranın başına oturur. Hep beraber yemek yerdik. Hatta karnımız çok acıkmış olsa bile annem kesinlikle babanız gelmeden dokunmayacaksınız. Babanız gelmeden başlamayacaksınız derdi. Peki göç süreciniz nasıl başladı? 15 Temmuz'dan 1,5 ay sonra eşim tutuklandı benim. Sendika üyesi olduğu gerekçesiyle. 8 ay kadar hapis yattı. Hapisten çıktıktan sonra benimle ilgili bir arama başladı. 2 hafta birlikte kaldık, kalmadık. İşleri iyiye gitmiyor Türkiye'de. Işık göremiyorsunuz gelecekle ilgili. Buralar bize yaşanmaz hale geldi. Gelin dışarı çıkalım. Eşim diyor ki ben yaşayacaklarımı yaşadım. Daha kötü ne olabilir ki? O yüzden ben çocuklarımın başında kalmak istiyorum. Oğlum o sene üniversiteyi kazanmıştı. Kızım da fen lisesi kazanmıştı. Bunların okuması, geleceği daha önemli. Sen çık yurt dışına. Sonra duruma göre bakarız. O süreç biraz eşimle tartışmalı geçti. Oturduk. Ben sordum. Dedim neye karar verdiniz? Dediler ki sen ne yapmak istiyorsan onu yapalım. Onları ikna etmek için de dini anlamda bazı şeyler hazırlamıştım. Argümanlar hazırlamıştım. Özellikle Nisa suresi 97. ve 100. ayetler, hicretle ilgili ayetleri hazırlamıştım.
Bakın dedim, biz herhangi bir yolculuğa çıkmayacağız. Bir hicrete çıkacağız. Bu ayetleri okudum. Gelin dedim, hep beraber niyet edelim. Hicrete niyet edelim. O gün bütün çocuklarım, eşim hep beraber hicrete niyet ettik. Evden, bulunduğumuz yerden çıkıp Almanya'ya geldiğimiz zamana kadarki süreç hep bu duygularla geçti. Yani biz kutsal bir şey yapıyoruz hissiyatıyla yaşadık. Özellikle o 100. ayette bir ifade var. Hani Allah için hicret edenlere Allah ummadıkları yerlerden rızıklandırır şeklinde. Bunu bütün hicret hayatımız boyunca, göç süreci boyunca bunu yaşadık. Meriç yoluyla Yunanistan'a geçtik. Gözaltına alındık. Sonra Almanya'ya geldik. Kampta kalıyoruz. Yemek çıkıyor. Her gün et yemeği çıkıyor. Güzel yemekler çıkıyor ama biz yiyemiyoruz. Yani nasıl kesildiğini bilmediğimiz için. İşte ekmektir, reçeldir, meyvelerle idare ediyoruz falan. Bir gün baktım yemekhanede şey var. Balık var. Aşçıya balığı aldıktan sonra çok teşekkür ettim. Adam bana şöyle bir baktı, aşçı. Kendince bir şeyler söyledi. Ertesi günü gittim ben. Yemek sırasına gittim. Menüde başka bir yemek var. Bana işaret etti. Bekle dedi. Bekledim ben. Bir baktım bana gene balık yapmış. 3. gün gittim. Balığın bu kez başka bir çeşidini yapmış. 4. gün hakeza aynı şekilde. Biz 5 kişiyiz. 5 kişilik balık yapıyordu her gün bize. Bir 5-6 gün böyle her gün balık yedik. Ben mutluyum, çocuklar mutlu, çocuklarıma et yedirebiliyorum. Gene o günlerde bakın gene bu ayetin tezahürü diyebileceğim. Kampta gene kalırken orada baktım kaz eti yazıyor yemek olarak. Ben ya içim böyle bir cız etti. Allah'ım dedim ya ne güzel yemekler çıkıyor. Ama dedim biz inancımız gereği yiyemiyoruz, çocuklarımıza yediremiyoruz. Bulunduğumuz şehrin merkezinde bir dernek var. Oraya gidip geliyoruz. Orada esnaf bir abimiz vardı. Yok dedi siz kampa gitmeyin bugün. Bize gelin misafir olun hocam. Eve gittik. Oturduk yemek masasına. Dedi ya hocam dedi nasibiniz varmış. Marketi olan bir abimizdi. Ben dedi kas siparişi vermiştim. Özel bir kas siparişi. Bunu dedi getirmişler. Bizim elemanlar tezgaha koymuşlar satılacak diye. 3-4 gün tezgahta beklemiş. Ya demiş bunu ben özel sipariş verdim. Bu benim demiş, kendim aldım ben bunu. İşte dün aldım, bugün de pişirdik. Bugün de nasibiniz sizinmiş dedi. Biz duygulandık, çocuklarla birbirimize baktık. Allah istediğimiz her şeyi bize ne yaptıysak önümüze ikram etti, sundu. O kadar inandık ki biz buna. Çocuklar hep o ayeti diyorlardı. Baba sen okumuştun ya, işte bak gene o ayet karşımıza çıktı falan diye. Bütün göç sürecimiz boyunca hep bunu yaşadık biz. Yani ben hayatımda yemediğim yiyecekleri burada yedim. Yani çocuklara diyorum bak ben 45 yaşındayım. İlk defa diyorum bu yiyeceği şu an tadıyorum. O tropik meyveler falan böyle. O ayetteki ummadıkları yerlerden rızıklandırırlar ifadesini iliklerimize kadar yaşadık. Bizim kamptayken oturumumuz gelmişti. Oturumu aldıktan sonra hayime çıkartıyorlar. Ev arıyoruz bir taraftan. 7 ay falan sürdü ev arama sürecimiz. 7 ayın sonunda bu evi bulduk. Sonra geldiniz burada. Hayata tutunmayla alakalı bir mücadeleniz başladı. Yani geldiniz buraya, yerleştiniz, evinizde buldunuz. Ondan sonrasıyla alakalı tabii bir iş bulma süreci, bir tutunma süreci başladı sizin için. O süreçten de bahsedebilir misiniz? Hayim'de kalırken biz o zaman daha dil kursu falan yeni başladı. Çok dil bilmiyoruz falan. Bir gün İstanbul'da bulunan bir arkadaşım aradı. Ya abi dedi burada çok sıkıntılı insanlar var. Ben bir şeyler göndersem orada satabilir misiniz falan. Burada Flohmarkt dediğimiz, bit pazarı dediğimiz ama Türkiye'dekilere göre çok daha biraz modern bir pazarlar var. O pazarlarda bir şey satabilir miyim? Onu araştırdım. Neyse arkadaş birkaç bir şeyler gönderdi. İlk defa pazara çıkacağım. Bir şeyler satacağım. Arkadaşa göndereceğim sonrasında. Ama dil yok yani dil hiç bilmiyorum. Sonra gittim arabayı yükledik. Orada görevli bir şeyler söylüyor. Rezervasyon kelimesini anlıyorum orada. Ama gerisini anlamıyorum. Beni karşıdan gördü diğer görevli. Gel gel dedi arabayla. Sonra işaret etti. Bir boş yer gösterdi. Ondan sonra çekti gitti. Oh dedim ya konuşmadan bir iş yaptık. O gün de güzel bir satış oldu. O kadar rahatladım ki. Ondan sonra devam ettik biz eşimle beraber. Orada satış yapmaya. Bir şeyler kazanıyorduk. Bana şu çok faydası oldu pazarların. İnsanı tanıdım, kültürü tanıdım, Almanları tanıdım. Benim kızım dedi baba ben gazete dağıtmak istiyorum. Hay hay dedim sana yardımcı olurum. Mesela gazete dağıttık. Hafta sonları burada reklam broşürleri geliyor. Onları dağıttık. İşte anlaşma imzalıyorsunuz falan belli bir ücreti var. Yine Almanya'yı tanıma adına, Alman kültürü tanıma adına o da benim için güzel oldu. 3-5 kuruştu kızım için bir kazanç olmuş oldu. Böyle böyle ama hiç durmadık. Hep hareket halindeydik. Hep bir şeyler yapma derdindeydik. Geldiğimizin 1. yılı doldurmamıştık. 6 arkadaşla buluştuk. Psikolojik danışman,
pedagog, psikolog o anlamda. Bu kadar mağdur insan var. Bu insanlara ne yapabiliriz diye bir toplantı yaptık. Hayalimiz bir dergi çıkartmaktı. O dergi hiçbir zaman çıkmadı ama WhatsApp grupları kurduk. WhatsApp gruplarına sorular geliyordu. Biz o arkadaşlarla soruları cevaplandırıyorduk ve müthiş bir soru yağmurunda tutulduk. Yetmemeye başladık. Başka arkadaşlar da aramıza katıldılar falan. Güzel bir çalışma oldu. Orada belki yüzlerce insanın hayatına dokunduk. Sürekli böyle bir aksiyon vardı hayatımda. Sürekli bir hareket vardı. Ve bu bizi mutlu ediyordu. Yani manevi anlamda da kendimizi tatmin ediyordu. İnsanlara dokunabilmek, onlara yardımcı olabilmek güzel bir duygu. Tabi bu arada dil sürecimiz devam ediyor. Bir taraftan da ne yapsak, ne etsek, meslek olarak ne yapabiliriz gibi duygular, düşünceler. Dedim kendi işimi yapayım, kendi mesleğimi yapayım. Zaten en son Türkiye'de de kendi psikolojik danışmanlık şirketim vardı. 2022 Temmuz ayında şirketimi kurdum Padem Akademi olarak. Şu an online psikolojik danışmanlık yapıyorum. Yetişkinlerle çalışıyorum. Ağırlıklı olarak evli çiftlerle çalışıyorum. İlişkiler üzerine çalışmalar yapıyoruz. Bir de ergenlerle çalışıyorum. Bunun dışında bol bol düzenlemiş olduğumuz farklı eğitimler var. Çocuklar için cinsellik ve mahremiyet eğitimi gibi, yetişkinler için cinsel eğitim gibi, duyguları yönetme sanatı gibi ve çok önem verdiğimiz evliliğe hazırlık okulu gibi, aile okulu gibi farklı eğitimlerimiz var. Psikolojik Araştırma Danışmanlık Eğitim Merkezi olarak, yani Padem Akademi olarak aynı zamanda Avrupa Birliği projelerimiz var. Bunları da takip ediyoruz. Tam bu noktada mevzu açılmışken sormak istiyorum. Yani bu göçün de oluşturmuş olduğu belki öyle böyle bir travma oluyor insanlarda, mecburi göçlerde. Bunun mesela aile hayatına yansıyan böyle en büyük gördüğünüz kadarıyla sorunları ne oluyor? Hayata baktığımız zaman insan hayatına geçmişten gelen bir hayatımız var. Anı yaşıyoruz ve geleceğe doğru gidiyoruz. Ne var? Bir süreklilik arz ediyor. Eğer bu süreklilik bir yerde bir kesintiye uğrarsa travma olmuş oluyor, travmatize olmuş oluyorsunuz. Göç bu hayat sürekliliğini kesintiye uğratan çok ciddi bir kavram. Atalarınızın mezarlarının olduğu yerlerden kopartılıp siz bambaşka yerlere savruluyorsunuz. Bu başlı başına travmatik olay. Gelecekte belirsiz. Oturum alacak mıyım, almayacak mıyım? Kamp şartları, hayım şartları, ev bulduk, bulamadık, ev buldun, iş bulacak mıyım, bulamayacak mıyım gibi. Gelecekle ilgili kaygıları bayanlara göre erkekler daha fazla yaşıyorlar. Kimisi bunu sağlıklı bir şekilde atlatıyor. Kimisi de bu duyguyu yaşamamak için biraz öfkeyle hareket edebiliyor. Bayanlar göçle ilgili başlı başına sıkıntıyı yaşayan en çok onlar. Hem anne olmanın getirdiği yükler, sorumluluklar, hem ev işleri, bazen eşinden statü olarak geride kalma, dil kursuna geç başlayabiliyor, iş hayatına geç atılabiliyor. Duygusal anlamda daha fazla yıpranmışlık yaşayabiliyorlar. Ergenlik çağında buralara gelmiş çocuklarla alakalı yani o tür komplikasyonlar olabiliyor mu? Ebeveynlerle ergenler daha fazla çatışma yaşıyor. Oralardan kopartılıp buralara geldiklerinde bir defa dil problemi var, adaptasyon problemi var. Anne babayı suçlayabiliyorlar. Sizin yüzünüzden bunlar bizim başımıza geldi şeklinde. Sosyal yardım bile alıyor olsanız birey hesaplanıyor. Bizim geçimimizi sen mi sağlıyorsun gibi cümleler kurabiliyorlar babaya. Ya da o para benim param, ben istiyorum o parayı gibi. Artı inanç anlamında ciddi sorgulamalara giriyor çocuklar. Hani biz inanıyorduk, hani inandığım için haklıydık, o zaman biz niye bunları yaşıyoruz gibi sorgulamalara girebiliyorlar. Anne babalar da panik halinde, eyvah çocuğum elden gidiyor, buralar bizim değerlerimize yabancı ülkeler deyip kendi daireleri içerisinde, kendi çizgisine çekmeye çalıştıklarında çatışmalar meydana gelebiliyor. Psikolojik destekle aşılamayacak bir problem yok. Ya bunlar tabii önemli problemler gibi gözüküyor. Böyle her birisi kendi başına. Çözümleri o kadar kolay değildir mutlaka ama yani bunlara karşı böyle kısaca çözüm önerileriniz ne oluyor? Özellikle çocuklarla ilgili şunu söylemek isterim. Gelecekle ilgili güzel bir şey gösterebilme. Hani bak biz şu an sıkıntı yaşıyoruz ama bunları şu anda yaşıyoruz. Gelecekte bir 5 yıl sonrası onlara hayal ettirme, 10 yıl sonrası hayal ettirebilme. Ben kendi çocuklarımda da bunu yaptım. Evet okula gidiyorlar, dil bilmedikleri için zorlanıyorlar. Kendinizi ifade edemeyince çok fazla değersizlik duygusu yaşıyorsunuz. Çocuklar da bunu yaşıyor. Ama bak bugünü düşünme. 1 yıl sonrasını düşün, 2 yıl sonrasını düşün. Hayımda kalırken başka ülkeden gelen insanlar da var. Kiraz getirmiş. Haziran ayıydı. Bize de getirdi, ikram etti. Aldık dedik ya bunu nereden alıyorsun? Ben de alayım. Çünkü paramı verip alacağım. Dedi ya ben para vermiyorum. Ne yapıyorsun? Topluyorum. Nereden topluyorsun? Dedim herhalde ormanlık bir yerde var ki topluyor. Bana gösterir misin dedim. Gittik bir tarlanın kenarı. Dedim ben buradan alamam. Bunun sahibinden
İzin almadan alamam. Biz öyle olmadığımızı gösterdiğimiz zaman onların kafasındaki Müslüman imajı, böyle de Müslümanlar varmış gibi bir algı olabiliyor. Kılı kırk yardığınız zaman dininiz adına bunlar mı fark ediyorlar? Kültür farklılığı dediniz. Almanya'nın artık bir parçası olduğunu hissediyor musunuz? Almanya'nın bir parçası olduğumu hissediyorum. Biz bir hicret niyetiyle yola çıktık. Bu hicretimizin tamamlanması adına bir an evvel bizim buraya entegre olmamız gerektiği düşüncesiyle hareket ettik baştan beri. Mesela bazı insanlar var, sürekli aklı Türkiye'de. Şimdi bu size bir gelecekle ilgili bir şey sağlamıyor. Ya da eleştirel bakış dediğimiz, Almanlar şöyle, Amerikalılar böyle. Eleştirel bakış bulunduğunuz ülkeye intibakı zorlaştırıyor. Hep geleceğe bakıyorduk, hep geçmişi çok sorgulamıyorduk. Evet, geçmişten ders almamız gerekiyor ama takılıp kalırsak orada kalıyorsunuz. Ne yapabiliriz diye soruyorlardı bana bazen. Ya bir şeyler yapabiliriz diyordum ben onlara. Burada bir esnaf abimiz var, ona kaç defa yalvardım. Abi dedim ya, bak biz yanlış bir şey yapmadık. Biz çiğ süt emmedik. Bizim değerlerimiz, inancımız bunlardan dolayı buralara geldik. Bir gazeteci bulsana bana lütfen, rica ediyorum senden. Ben onu anlatmak istiyorum her şeyimi falan. Bir gazeteciyi buldu. Dedi hocam filanca gün ayarladım. Tamam, iftar yaptıralım. Hem de bizimle bir röportaj yapmış olur. Gazeteci geldi, içeri girdi kapıdan. Direkt zaten kitaplık dikkatini çekti. Dedi bu Türkiye'deki kitaplarınızı özlem olarak mı dedi yaptınız. Bizim evde eşim tutuklandığı zaman çok fazla kitaba el koydular. Evet dedik, Türkiye'deki kitaplarımızı özlem olarak özellikle bu kitaplığı yaptık falan. Doğal halinde bir röportaj yapıyoruz. Arada bir tercüman var. Eşime sordu. Dedi ki neden tutuklandın dedi. Eşim dedi ki sendika üyesi olduğum için. Bir durdu. Yasal olmayan bir sendika mıydı dedi. Yo dedi. Hatta aidatını devlet veriyordu dedi. Şimdi inanamıyor, algılayamıyor. Kitaplar yasak yayın mıydı falan dedi. Eşim dedi ki yo dedi, yasak yayın değil dedi. Hatta kitaplar arasında Alexander Dumas'ın Siyah Lale kitabı var, düşünün. Ona bile el koydular falan deyince adam kendisiyle dalga mı geçiyoruz yoksa bir ironi mi yapıyoruz anlamlandıramıyor. İnanamadı. El koyma araba tutana. Bunu çıkarttım. Şurada gösterdim. Burada bakın. Siyah Lale, Alexander Dumas'ın kitabı. Bunu bile el koydular yani ve tutanağa geçirdiler. Şu bütün gördüğünüz hepsi kitaptır. Bizim evde başka şey bulamadı. Bunları gösterdim. O zaman inandı imzaları falan görünce. Bizi tam 2 sayfa haber yaptı. Şöyle yerel gazetede. Ve o kadar güzel bir açılım oldu ki bizim adımıza bu. Ekranlarda döndü, resmi dairelerde. Komşulara falan dil yeterli olmadığı için kendimizi anlatamıyorduk. O gazetedeki röportajı verdik, buyurun okuyun falan. Bir anda bize bakış açıları değişti insanların. Bunun gibi hep böyle geleceğe odaklanma, hep böyle ne yapabiliriz, nasıl daha iyi entegre olabiliriz, asimile olmadan entegre olabiliriz. Hep bu duygu düşüncelerle hareket ettik. Karşıma iyi insanlar çıksın istiyordum. Hep o niyetle bakıyordum. Ve gerçekten de karşıma hep iyi insanlar çıktı. Hatta eşimin bir duası vardı. Eşim hep Türklerin az olduğu bir yer olsun ki daha kolay entegre olalım, daha kolay dil öğrenelim diye dua ederdi. O duası kabul oldu ve hiçbir Türk'ün olmadığı bir yere geldik. Şu anda bulunduğumuz şehir burası. Fulda küçük, sakin, şirin bir şehir. Burayı çok seviyoruz. İlk geldiğimizde hiçbir Türk yoktu. 16 bin nüfuslu bir ilçedeyiz. Buradaki insanlarla tanışmaya başladık, kaynaşmaya başladık. İnsanları çok güzel bir yer. Bize çok yardımcı oldular, çok sahip çıktılar. Ev bulmamızda, eşya bulmamızda, çocukların okul işlerinde evimize geldiler, bizleri evlerine davet ettiler. Maddi manevi her türlü desteklerini hiçbir zaman esirgemediler. Şimdi Almanya'da çok yaygın olan bir şey size göstermek istiyorum. Bu çarşıda, merkezde bir yer burası, öyle bir yer sayılır. Şimdi yumurta alacağız burada. Ama başında gördüğünüz gibi hiç kimse yok. Yumurtalar burada açık. 24 saat burası açık olan bir yer. Doğal yumurta. İnsanlar ürettikleri ürünleri bu şekliyle bulundukları evin ya da çiftliğin kenarına koyuyorlar. Başına da hiç kimse yok. Burada fiyatları yazıyor. Bu onluk karton. Onluk karton aldık. Evet. Ne kadarmış? 4 euro. Burada da kasa var. Kasada böyle ortada. Paramızı atalım. Paramızı da attık. Yumurtamızı da aldık. Bu noktada insanlar birbirlerine çok güveniyorlar. Bu Almanya'da çok yaygın olan bir şey. Müslüman güvenilir olmalıdır. Müslüman hak yememelidir, haram yememelidir. Müslüman temiz olmalıdır. Müslüman dürüst olmalıdır. Gelin
Burada birçok Alman'da burada bunu göreceksiniz. Batı'da bunu göreceksiniz. Ben Avrupa'da farklı ülkelere de gittim. Muhammed Abduh diye Mısırlı bir alim var. Batı'yı dolaşıyor. Memleketine döndüğünde soruyorlar. Ne gördün diyorlar. Diyor ki Batı'da diyor İslam'ı gördüm ama Müslüman yoktu. Doğu'ya geri döndüm. Müslüman çoktu ama İslam yoktu. Buraya gelince aynı cümleleri ben tekrar ettim. Defaatle tekrar ettim. Kitaplık ihtiyacımız var. İnternetten araştırıyoruz. Baktık kitaplığa ama bir yerde bir fotoğraf karesi var. Kocaman bir delik var. Ya bu dedik çok göze batar falan filan. Ama gene de bir bakalım dedik. Kitaplığı almaya gittik. Biz sağına bakıyoruz, soluna bakıyoruz. Deliği arıyoruz. Delik yok. Göremiyoruz. Dedik ya bu fotoğrafta böyle bir şey vardı. Ha dedi o mu dedi. Altta bir yerde ama çekmiş onu ama bir fotoğrafta yakın çekim yaptığı için çok büyük gözüküyor. Gözle bile zor görülen bir şey. Bakın ben bu kitaplığı satıyorum ama böyle bir kusuru var. Türkiye şartlarını düşünün. Kusuru gizliyorsunuz. Adam mesela sıfır araba alıyor. Onda bile bir sürü değişmiş parça olabiliyor. Böyle bir şey. Ve bunu birçok yerde şahit olduk bu tür durumlara. Mesela sözünle durma dersiniz değil mi? Müslümanın olmazsa olmaz bir sıfatıdır. Burada Almanlarla randevulaşıyorduk. Bir eşya almaya gideceğiz, bir şey yapacağız. Mesela diyor ki bana 12'ye 10 kala şurada beni bekleyin diyor. Ne bir dakika önce ne bir dakika sonra. Evimize davet ediyoruz. Tam saatinde geliyorlar. Hatta ben bir gün pencereden izliyorum. Biraz erken geldiler. Dedim erken geliyorlar. Bir yukarı gittiler. Tam dediğimiz saatte zil çaldı. Mesela israf olayı, hani çöp ayrıştırma olayı mesela başlı başına bir güzellik bana göre. Hiçbir şey israf etmiyorlar. Bu insanlar bu kadar Müslüman sıfatlarıyla yaşıyorlar. Belli bir medeniyet algıları, seviyeleri var. Peki sizin Türkiye'den gelen bir Müslüman olarak bu topluma verecek neyiniz var? Güzel bir söz var. Bana 1000 kaşık kal vereceğine bir kaşık hal ver diyor. Onların kafasında bir Müslüman imajı var. Televizyonlardan izledikleri, medyadan gördükleri Müslümanlar bambaşka Müslümanlar. Sadece yaşayalım. İnandığımız değerler doğrultusunda, okuduğumuz Kur'an doğrultusunda, Efendimizin hayatı doğrultusunda, çocuklarımızın hayatı, kendi hayatımız, bunları gördükçe, şahit oldukça işte bunlar farklı insanlar. Bunlar da Müslüman ama bunlar farklı Müslümanlar gibi bir algıya sahip olduklarını düşünüyorum. Hayim'de kalırken başka ülkeden gelen insanlar da var. Kiraz getirmiş. Haziran ayıydı. Bize de getirdi, ikram etti. Aldık, dedik ya bunu nereden alıyorsun? Ben de alayım. Çünkü paramı verip alacağım. Dedi ya ben para vermiyorum. Ne yapıyorsun? Topluyorum. Nereden topluyorsun? Dedim herhalde ormanlık bir yerde var ki topluyor. Bana gösterir misin dedim. Gittik bir tarlanın kenarı. Dedim ben buradan alamam. Bunun sahibinden izin almadan alamam. Biz öyle olmadığımızı gösterdiğimiz zaman onların kafasındaki Müslüman imajı böyle de Müslümanlar varmış gibi bir algı olabiliyor. Kılı kırk yardığınız zaman dininiz adına bunlar fark ediyorlar. Almanya'ya geldikten sonra en zorlandığınız şey veyahut zaman dilimi ne oldu? 2022 Temmuz ayında kendi şirketimi kurdum. Psikolojik danışmanlık şirketimi. Aynı zamanda sosyal yardım alıyoruz. Aylık kazancımızı onlara bildiriyoruz. Onlar ona göre devam edip edemeyeceğimize ya da ne kadar yardım edeceklerine karar veriyorlar. 1 Ocak itibarıyla Job Center dediğimiz sosyal yardımda bulunan yer dedi ki senin kazancın bizim verdiğimizden fazla, artık sosyal yardım almana gerek yok dedi. Artık kimseye yük olmuyoruz. Kendi ayaklarımız üzerinde durabiliyoruz dedik. 1 ay geçti geçmedi. Eşim rahatsızlandı benim. Rahatsızlık süreci hep artarak devam etti. En zorlandığım şey bu Şubat ayında eşim vefat etti. Bu benim için zorlandığım bir süreç oldu. Nisa suresi 100. ayet-i kerimenin sonunda bir ifade var. Orada diyor ki Allah için hicret edenlere eğer ölüm ulaşırsa onların mükafatlarını bizzat Allah verir diyor. İdeal Muhacirin Vasıfları adlı yazının son kısmında bir ifade var. Orada diyor ki eğer diyor bir insan hicret ettiği beldede ölürse onun mezar taşları onun tapu senedi gibidir diye bir ifade var. İşte burası bizim tapu senedimiz oldu. Bu civardaki tek Müslüman mezarlığı burası. Eşimin rahatsızlığı, tedavisi zor bir rahatsızlıktı. Ve inanıyorum ki eşim hem şehit olarak hem de ideal bir muhacir olarak hayatını burada noktalamış oldu diye ümit ediyorum. Ona şunu dedim. Bak tam düze çıktık. Her şey yoluna girdi. Dedim
Hastalık teşhisi konulunca ama imtihan devam ediyor. Boyut değiştirdi, imtihan devam ediyor demiştim. İnsan kendine ölümü yakıştıramıyor, yakınlarına ölümü yakıştıramıyor. Evet hastaydı ama bu kadar kısa sürede olacağını beklemiyorduk. Uzak yakın demeden arayanlar oldu, soranlar oldu. Bizzat cenazemize gelip teşrif edenler oldu. Ve bunlar bizi çok ziyadesiyle mutlu etti, acımızı hafifletti. Anladım ki bu dostluklar, bu kardeşlikler kan bağından çok daha farklı bir şeymiş. Benim yakınlarımdan, çok yakınlarımdan insanlar beni arayıp sormadılar. Beni bırakın annemi babamı aradım. Dedim kimler aradı, kimler sordu? Falanca sordu mu beni, filanca sordu mu? Bunlar size taziyede bulundular mı diye sordum. Yok oğlum diye cevap verdiler bazıları için. Beraber büyüdüğümüz, beraber top oynadığımız, beraber koşturduğumuz en yakınlarım dahi arayıp sormazken uzak yakın demeden dünyanın dört bir tarafından hocam beni tanımazsın ama eşinizin vefat ettiğini duydum. Çok üzüldüm. Acınızı paylaşmak istedim deyip arayanlar oldu. Allah rahmet eylesin. Eşinizin buradaki halini dinlemiş olduk ama yani bir Türkiye'deki hayatı vardı. Ondan da biraz bahsedebilir misiniz? Eşimin ismi Betül Eroğlu. Aslen Çanakkale'li. Ama biz Balıkesir'de tanıştık. Balıkesir'de evlendik. O zaman Balıkesir'de oturuyorlardı. Eşim evlendiğimiz ilk günden beri hep öyle pozitif bir insandı. Enerji dolu bir insandı. Birisi geldiği zaman ne yapar eder bir şeyler 5-10 dakika içerisinde bir şeyler hazırlar sunardı. Vefatından sonra gerek bizzat gelen arkadaşlarımın gerek telefonla arayan insanların en çok söyledikleri bir cümle hocam onun yemeklerini unutamıyoruz, onun çorbasını unutamıyoruz. Dolu dolu bir hayat yaşadı kendine göre. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. O yaşamış olduğu hayat bir enerji veriyordu ona. Bu enerji çevresine de sirayet ediyordu. Şimdi dil kursu bitti. Bulunduğumuz sosyal yardım aldığımız yer ne iş yapacaksınız, kursa mı devam edeceksiniz falan sıkıştırıyor. Dil öğrenmekte bir taraftan eşimi zorluyor. Ne yapsam. Eşim 20 yıllık tarih öğretmeniydi. Bir gün dedi ya ben hemşire olmaya karar verdim dedi. Sağa sola müracaat ediyor. İşte şuraya müracaat ettim, buraya müracaat ettim falan. Ben de içimden diyorum ki görürüz yani seni kim kabul edecek falan. Bulunduğumuz ilin en büyük hastanesinden bir gün bir şey geldi, mektup geldi. Aa dedi kabul etmişler. Hem de kardiyoloji bölümünde hemşire olarak staj yapmaya kabul edildi. 3 hafta devam etti. Yok dedi ya altyapı olmayınca dedi bu iş bana göre değilmiş falan. Sürekli böyle bir şeyler yapıyordu. Hiçbir şey yapmasa evde oturuyordu. El işi yapıyordu. Hediye ediyordu. Satıyordu falan böyle. Sürekli bir aksiyon, sürekli bir hareket halinde. Vefatından son gün öncesine kadar hiçbir zaman eşim umudunu yitirmedi. Gene o dönemde de bir şeyler yapmaya çalıştık. Her Ramazanımız dolu dolu geçerdi. Kim bekar, kim işte ailesi yanında değil bunları alırdık. Burada da herkes aynı şekilde ya da işte Almanları falan davet ediyorduk. Geçen sene Ramazan ayında eşim çok ciddi rahatsız olunca kimseyi çağıramamıştık biz. Bu eşimin içine bir dert oldu. Dedi ben kimseyi alamadım. Bir şeyler yapmam lazım. Yaz geldi. Burada bizim bir göl kenarı var. Burada ben bunları buraya çağırsam nasıl olur? Çünkü eve çağırsa temizliktir, şuydu buydu bir sürü problem yaşayacak. Kendince bir plan yaptı. 40-50 kişilik bir liste oluşturdu. Her hafta sonu cumartesi günü saat 10'da mekanımız burada sabitti. Buraya geliyorduk. Masaları buraya kuruyorduk. Daha sonra insanlar geliyorlardı. Burada onlara kahvaltı yaptırıyorduk. Hemen hemen burada bulunan bütün tanıdığımız arkadaşları o göl kenarında ağırladı. Hatta ben diyordum ki bak hayatım zorlanıyorsun. Uğraşma. Bana şunu söylerdi. Hayır ben onlara ikram etmek istiyorum. Ben yedirmek istiyorum şeklinde. O hasta haliyle burada bayağı bir insanı ağırlamış oldu. Şöyle bir huyu vardı eşimin. Tartıştığımız zamanlar olurdu. Yastığımın altına bir mektup bırakırdı. Yastığın altına arada bir gider kontrol ederdim. Bir şey var mı diye. Eğer bir şey yoksa o çok kızmamış. Ama çok ciddi kızdıysa bana orada bir mektup bırakırdı. Ben de ona yazardım falan böyle. Sonra barışırdık. Güzel bir evliliğimiz oldu. Güzel bir 27 yıl geçirdik. Dolu dolu geçirdik. Çok inançlı bir insandı. Son anları da öyle oldu. Vefatından bir gece önce o burada yatıyor. Ben de şu karşı kanepede yatıyorum. Çok ağrıları oldu. Koltuğu çektim yanına, elinden tuttum. Bazen ovuyorum, bazen şey yapıyorum. Eliyle tutuştuk böyle. Gece 11 falandı. Böyle biraz sayıklamaya başladı. Bazı kelimeleri anlıyorum, bazılarını anlamıyorum. Betül dedim, dua okusana dedim. Ne okuyayım dedi. Bak dedim ben söyleyeyim, sen benimle birlikte yap. Başladım ben. Allah, 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 la ilahe illallah.
Benimle birlikte bunu tekrar etti. Bir 3-4 dakika sürmüştür. 1'i 20 geçe baktım. Böyle sakinleşmiş gibi geldi. Ben bir ara gözlerimi açtım. Sakinleşmiş gibi geldi. Dedim herhalde uykuya dalacak. Meğerse o esnada artık son anlarıymış. İdeal muhacirin vasıflarının anlatıldığı bir yazı var. İdeal bir muhacir. Göç ettikten sonra, hicret ettikten sonra bir gün Türkiye'ye giderim, vatanımı, memleketimi tekrar 3-5 günlüğüne de olsa ziyaret ederim şeklinde bile mülahazaları aklından geçirmemeli şeklinde bir ifade var. Şimdi biz zaman zaman çocuklarla otururduk, sorarlardı bana. Baba biz Türkiye'ye gider miyiz bir gün? Onlara derdim ki tabii ki gideriz, niye gitmeyelim? Bir şeyler düzelsin, elbette gideceğiz. Hatta hayal kurardık birlikte. Arabayla gideriz. Edirne'den gireriz. Ben size bir ciğer yediririm falan. Oradan İstanbul'a gideriz, şuraya gideriz falan. Böyle konuşurduk. Ama eşim bu tür şeylere hep uzak kalırdı. Bir gün dayanamadım, sordum. Ya hayatım dedim, senin hayalin ne? Yani Türkiye'ye gittiğimizde sen ne yapmak istiyorsun? Ben dedi gezmek için bile gitmek istemiyorum dedi. Sonra o yazı aklıma geldi. Dedim ideal muhacir, ideal bir muhacir olarak vefat etti. Böyle bir ölüm herkese nasip olmaz. Dedim bizim için anneniz bir şeyi taçlandırmış oldu. Ve dedim o yüzden bizim en mutlu günümüz. Evet hani Efendimizin dediği gibi kalp hüzünleniyor ama gerçekten güzel bir ölümle eşim vefat etmiş oldu. Birçok şeyi, çileyi gördü hani inancı uğruna. İnandığı değerler uğruna. Güzel yaşadım. İnandığı gibi yaşadı. İnandığı gibi de vefat etti eşim.